Burada gerçekten hastalar tedavi edildi mi? Bu kapılar neden birbirinin aynısı değil? Taş neden dantel gibi işlenmiş? Neden UNESCO bu yapıyı dünyanın en önemli eserlerinden biri kabul ediyor? Buraya hangi Osmanlı sultanı mührünü vurdu? Burası yalnızca bir cami değil. Aynı zamanda 13. yüzyılın en gelişmiş hastanelerinden biri. Ama bu hikaye taşların değil, insanların hikayesi. Henüz Anadolu'nun ufkunda Moğol fırtınası görünmemişti. Divriği'de insanlar, yüzyıllarca yaşayacak bir eser inşa ediyordu. 8 asırdır sessizce ayakta duruyor. Sadece taş değil, Anadolu'nun hafızası. Divriği'ye, dünyanın en güzel camiine hoş geldiniz. İsmim Mustafa Yıldırım, caminin anlatımına yardımcı oluyorum. Divriği Ulu Camii'ne uzaktan bakıldığında komple cami gibi, şu yükseltiden bu taraf Darüşşifa, akıl ve sinir hastalarının tedavi edildiği merkez. O zaman bazı Avrupa ülkelerinde akıl hastaları öldürülürken, yakılırken bizim ecdadımız burada Kur'an-ı Kerim sesiyle, su sesiyle, tasavvuf muskisiyle akıl hastalarını tedavi etmiş. Darüşşifa kısmını Turan Melek Hanım yaptırmış, cami kısmını eşi Ahmet Şah. Eser 1228 yılında başlamış, 1243 yılında bitmiştir. Baş mimarı Muğisoğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Hürrem Şah'ın ilk ve yegane eseri, başka eseri yoktur. Eser 1985 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınan ilk eserlerden birisi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı himayesi altındadır. Şu an Darüşşifa kapının önündeyiz. Yukarıda alında 22 tane yıldız var. Bayrağımızdaki yıldızın aynısı. 22 tane olmasının sebebi camiyi yaptıranların Peygamber Efendimiz'e aşkından, onların 22. kuşaktan soyu olmasına ithafen 22 tane yıldız yapmıştır. Pencerenin önündeki silindir sütun denge sütunu. Bu sütun 1939 Erzincan büyük depremine kadar el yardımıyla dönüyormuş. Dönerse eser dengede, 39 Erzincan depreminde durmuş, yapılan ciddi bir restorasyonla tekrar dönmeye başladı. İslamiyet'in sembolü hilal, içinde Davut Yıldızı Süleyman mührü. Sağ tarafta lale çelengi üzerinde saç örgülü bayan var, yüzünü kırmışlar. Hemen simetrisinde mengüce küpeli erkek var. O zaman erkekler mengüç küpesi takarmış. Gücü, asaleti belirtmek için, aynı zamanda Allah'ın kölesiyim, Allah her zaman aklımda mesajı veriyor. Yavuz Sultan Selim'de olduğu gibi. Ama bazı cahil insanlar camide heykel olmaz diye kırmış, buranın Darüşşifa olduğunu unutmuş. Asıl yapılı sebebi biri şems, biri kamer, biri güneş, biri ay, biri kadın, biri erkek. Din ayrımı da yok, kadın erkek ayrımı da yok. Burası Darüşşifa, burası medrese, herkes girebilir mesajı vermiş 800 sene önce. Kitabede yazan şudur: Emer'e emir verdi, Allah'ın affına muhtaç, aciz ve zayıf kul. Bu Darüşşifa'nın yapımı Fahrettin Behramşah kızı Turan Melek Hanım tarafından Hicri 626 yılında başlanılması emir verildi. Allah mülkünü daim etsin yazmakta. Şu sağlı sollu kahverengi şekiller Kuf harfle Bismillah, Kuf harfle Bismillah yazmakta. Buyurun Darüşşifa'yı gezelim. İç mekandayız. Bu havuz tedavinin bir kolu. Şörtenlerden akan su taştıktan sonra böyle gelip dönerek gidiyor, şırıltı sesi. Su sesi, şırıltı sesi.
Büyük eyvanda okunan Kur'an-ı Kerim sesi hasta odalarına değişik ambiyans olarak gidip akıl hastalarını tedavi ediyor. Hasta odaları aynı büyüklükte. Birinde alkış çaldığın zaman bas, diğerinde tiz. Hastanın derecesine göre oda yapılmış. Üst katta doktor odaları var. Merdivenler alçaklı yüksekli yapılmış. Normal insan bile emekleyerek çıkıyor ki akıl hastaları üst kata çıkmasın, doktorları rahatsız etmesin. Şu sütunda Türk damgası, Türk mührü, svastika var. Svastika. Ucu kırık olsa gamalı haç olacak. Bu Türk damgası svastika. Bulunduğum mekanın ismi Büyük Eyvan. Aynı zamanda sahne. Bizim şanlı ecdadımız 800 sene önce bu sahnede, bu eyvanda sesin basını, tizini ayarlamış. Sağ tarafta 0 noktadan başlayan iç bükey yelpazeler var. Sol tarafta dış bükey. Birbirini tamamlayan 0 hatayla yapılmış yelpaze. Sağa dönünce ses değişik, sola dönünce değişik. Bugünkü eczacılığın ve tıbbın logosu birbirine sarılmış ilan motifi. Üzerinde gün dönümü, güneş saati, ekinoks. Pencereden yansıyan ışıkla gün dönümünü bilirlermiş. Güneş saati. İçimizden birimiz böyle bir eser yapsak ismimizi dışarıda kapının tepesine yazarız. Işıklı yazarız. Baş mimar kemerin altına küçükçe yazmış. Amile Hürremşah Ahlatlı. Ahlatlı Hürremşah. Kemerin altına yazmasının sebebi bir bina ilk önce kemerden yıkılır. Temennisi inşallah bu cami kıyameti görür. Eğer kıyametten önce yıkılacak olursa ilk önce benim ismim ayaklar altına düşsün. Eser yıkıldıktan sonra ismimin durmasının hiçbir anlamı yok mesajı vermiş. Altın oran sıfır hata mükemmellik. Ahmet Şah, Turan Meleka'nın, Fatma'nın ve akrabaları var. Kapının üzerinde çok anlamlı motifler. Tabutun üst kapağı. Herkes bir gün ölecek, ölümden kurtuluş yok. Biz de sizin gibiydik, dünyamızı değiştik. Komple düşündüğümüz zaman kalplerin tartıldığı mizan terazisi. Nedir mizan? Bu dünyadaki malın, mülkün, güzelliğin öbür tarafta faydası yok. Sadece kalpteki ameller tartılır. Bir insan dünyada iyilik, kötülük, günah, sevap, doğru yanlış yapar. Kalbinizi dengede tutar. Allah'a yönelik olursanız ölümden korkmayın, Allah'a gelmekten korkmayın. Es-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Seyyidena ve senedena ve mevlana. Sol tarafınızda pencere gibi gözüken kısım aslında kapı. Şah kapısı, sultan kapısı, hünkâr kapısı. Küçük olmasının sebebi kapının dışında mülk Allah'ındır yazmakta. Şah eğilerek yesin, gururunu kırsın, Allah'tan başkasının huzurunda eğilme mesajı versin ve namazını hünkâr mahfilinde kılarmış. Ayrı kılmasının sebebi kendini cemaatten soyutlamak değil, inzivaya çekinmek için, suikastlerden korunmak için. Muhteşem bir kubbe. Kubbedeki kırmızı boyalar orijinal demir oksit boya. Aynı kırmızı boyadan, demir oksit boyadan kapının arkasında var mızrak ve meşale.
Birisi zenginliği, birisi gücü anlatmakta. Camiye girdikten sonra zenginlik, güç dışarıda, safta herkes aynı. Dünyada eşi benzeri olmayan mihrap, böyle bir mihrap dünyada yok. Kale kapısını, saray kapısını andıran görüntü, sağlı sollu şamdanlar, rükûda kuş, secdede kuş, kabarmış kalpler. Biraz daha yaklaşalım. Bizim şanlı ecdadımız 800 sene önce taşa 3 boyut yapmış. Birinci boyut içeride, ikinci boyut dışarıda ve üçüncü boyut arası boş. Hocanın göz hizasına kadar işleme yok, sade, dikkati dağılmasın. Sonra EKG'ye, kalp grafiğine benzeyen motifler, birbirine kenetlenmiş içi boş kalpler, ters kalpler, içi dolu kalpler, ters kalpler, külahta 2 tane yatay elif, ortada lale, 2 elif 1 lale, ebced hesabında Allah demek. Bütün kalpler Allah'a yöneliktir. Allah'a yakın olan kalpler dolu, Allah'a uzak olan kalpler boş. Allah'a yakın olmak için kalbi doldurmak gerekir mesajı vermiş. Şunlar hakkında kesin bilgi yok. Şu rahle ve hu, sonsuzluk. Minberi 2 usta 12 senede yapmış. Bundan önceki videolarımızda abonuz harcı diye anlatıyorduk. Abonuzdan değil, cevizden yapılmış. Konu şu, istese söğüt harcından yapılsın. 2 usta 12 senede yapmış. Kündekari sanatıyla birleştirmiş. Ahşap çivi kullanmış. Önemli yerlerinde demir çivi. Bu demir çivi eskiden mık denirdi, mık. Demir çivinin tepesini de yonca gibi süslemiş, kamufle etmiş. Şu da çivi. Minberin üzerinde ayetler var, hadisler var. Örneğin Peygamber Efendimizin Tahiyyatül Mescid namazı ile ilgili hadis-i şerifi nedir bu? Bir cami mescidi gezdiğiniz zaman en az 2 rekat Tahiyyatül Mescid namazı. Minberi yapan ustanın mührü Amele Ahmedi bin İbrahim el-Tiflisi, Gürcistan Tiflis ustalar yapmış. Bayrağımızdaki yıldızın aynısından 57 yıldız bu tarafta, 57 yıldız öbür tarafta, 57 114 Kur'an-ı Kerim'deki sure adet. Hiçbir şey boşa yapılmamış, tesadüfi değil. Şurada bir kapı daha var, kabristan açılan tali kapı. Oraya tali kapı yapmalarının sebebi, Darüşşifa'da hasta varsa veya hasta olmadığı zaman medresede ders varsa kabristanı ziyaret etmek isteyenler buradan kabristanı ziyaret etsin diye. Tali kapı, evet, mekanlar cennet olsun. Bu kapıda çok müthiş bir işçilik var. 800 sene önce burada da 3 boyut yapmışlar. Bakın efendim. Şu aralarda bile işleme var. Görebildik mi? Evet. 3 boyut yapmış. Ve burada da Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Zaten eserin en büyük özelliği o. Binlerce motif var. Hiçbirinin tekrarı yok. Allah'ın birliğine vurgu yapıyor. Mesela burada içeride de işlemeler var. Burada işleme yok. 800 sene önce buraya da 3 boyut yapmış. Efendim? Orijinal. Minberle aynı. Yapının tamamlanmasından yaklaşık 15 yıl sonra Anadolu'nun kaderi değişti. Pek çok şehir değişti. Ama bu yapı ayakta kaldı. Bu Anadolu Selçuklu Devleti Mengücek Beyliği burası. Konya'ya bağlı. Zaten Alaaddin Keykubat'ın ismini üzerinde yazmış. Ki Alaaddin Keykubat savaşarak gelirse benim ismini... Mesela Kale daha eski. Kale daha eski. Havlikanlılar. Havlikanlardan kalma. Selçuklu Mengücekler Selçuklu'ya bağlı. Şimdi şurada yan tarafta motif var. Mengüceklerin logosu boyun eğri. Pençe havada. Selçuklu yanında. Selçuklu'ya hürmetinden. Saygım var ama yanlış ve haksızlık karşısında pençem havada. Bir de Anadolu Selçukluların ciddi anlamda Moğollarla böyle bir şey var. Bunların ilişki... Moğollar Divriğe gelmemiş. Gelmemiş. Sivas'ta şey olmuş, yakmış yıkmışlar ama Divriğe Moğollar gelmemiş. Yok. Yani belki iklimi ve coğrafyası biraz zor olduğu için. Tabii, çünkü bu kale haberlerde çıkıyor.
En korunaklı kale, fethedilemeyen kale. Öyle mi? Mencükler fethetmiş, ayrı mesele. Son dönem 1280'lerden sonra yani Moğolların maalesef oyuncağı... Evet, evet. Buraya Moğollar girmemiş. Evet. Moğollar girmemiş. Üç buçukta böyle Kur'an-ı Kerim okuyordu, 4'te namaz kılıyordu. Vakit geçtiği için şu an çok ince bir halini çekiyorsunuz. Ay çok sağ ol. Kıymetli misafirlerimiz, bu kapının ismi çarşıya baktığı için çarşı kapı, batıya baktığı için batı kapı. Bayanların işlediği oyalar, danteller had safhada olduğundan, duvarda asılı seccade gibi görüldüğünden bugünkü ismiyle de tekstil kapı. Cami cemaatinin çıkış kapısı. Mayıs'tan Eylül'e kadar saat 3.30'da Kur'an-ı Kerim okuyan erkek gölgesi bu kapıda. Saat 3.30'da Kur'an-ı Kerim okuyor. Saat 4'te kıyamda namazda. Saat 4'te namazda. Ve insanlar o saatte toplaşıp böyle fotoğrafını çekiyor. Onun için bir ismi de Gölge Kapı. Burada bu sütunlar 39 Erzincan depremine kadar el yardımıyla dönüyormuş. Dönerken boşa dönmesin diye üzerine Allah lafzını yazmışlar. Aynı zamanda zikir taşı. Allah diyerek dönsün. Allah birden yola çıkarak Allah lafzı burada italik yazılmış. Eserin en büyük özelliği binlerce motif var. Hiçbirinin tekrarı yok. Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Yine lalezar bahçeleriyle bezenmiş sütunlar birbirinden farklı. Esere uzaktan bakıldığında simetri gibi, detaya inildiğinde göreceli asimetri hakim. Yukarıda tabiri caizse araba farına benzeyen taşlar var. Bunların üzerinde aslında şunlar gibi motif varmış. Bazı cahil insanlar kırmış, içinde bir şey aramış. Ama ecdadın ufku geniş, onu kıracak bir cahilin geleceğini tahmin ettiğinden taş işçiliğin altına taş işçiliği yapmış. Kıran cahiller bilmeden dünyada eşi benzeri olmayan taş işçiliği altındaki taş işçiliğini piyasaya çıkarmış. Onun üzerinde lale motifleri var. Lale tek soğanlıdır, Allah'ı temsil eder. Şurada ters lale var. Yerin ve göğün sahibi Allah'tır. Yukarıda küre taş, ucunda kanca, kandil asmak için, aydınlatma feneri asmak için. En üstteki dışa doğru çıkıntılı taş bu kapının kilit taşı. Biraz ilerleyelim. İyice gelelim, şu köşedeki motifleri görelim. Evet. Efendim yukarıda büyük motif var. Peygamber Efendimiz'e atıfta bulunmak için gülbezekten çelenk. Köşede şahin kuşu var. Bu şahin kuşu Mengücekler'in logosu. O zaman Divriği Mengücekler'in başkenti. Aynı zamanda Divriği Kaymakamlığı logosu. Boynu eğri ama pençe havada. Neden boynu eğri? Hemen yanında Doğu'nun Batı'nın hakimi çift başlı Selçuklu var. Doğu'nun Batı'nın hakimi çift başlı Selçuklu. Selçuklu'ya hürmetinden, tevazudan sana saygım var, hürmetim var, tabiyim, emrine amadeyim. Ama pençe havada sana saygım var ama yanlış ve haksızlık karşısında pençem havada. Minarenin alt kemerden yukarısı yıkılmış. Minarenin devamı ve altındaki payanda Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmış. Yan tarafta mührü var. Buyurun. Bazı tarihçiler, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1553 yılında Safevi seferi sırasında Divriği'ye uğradığını ve Divriği Ulu Camii'nde bazı onarım ve tadilatlar yaptırdığını ileri sürmektedir. Bu görüşü destekleyen en önemli unsurlardan biri olarak, minarenin sonradan eklenen kaidesinde Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu belirtilen mühür gösterilmektedir. Bir bilim adamının şöyle tavsiyesi var. Gelen ziyaretçiler ilk önce cennet kapıyı gezmesinler, alabora olurlar. Onun için biz de diğer kapıları gezdik, gözlerimizi alıştırdık, bu kapıya geldik. Diğer kapıları ayrı ayrı incelersek diğer kapılar da güzel. Ama bu kapı taş işçiliğinin zirve yaptığı, bütün enlerin toplandığı bir kapı. Bu kapının anlatılması çok uzun. Ben size özetinin özetini anlatacağım ki doymayasınız, bir daha gelesiniz inşallah. Bu kapının ismi de fazla. Kaleye baktığı için kale kapı. Kuzeye baktığı için kuzey kapı. Caminin girişi burası. Girince kıble karşıda. Çıkarken sırtı kıbleye dönmesin diye hürmetten yan kapıdan çıkış.
Cümle kapı, kıble kapı. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen güller, laleler, sarmaşıklar, cennette minik bahçecikler bu kapıda olduğu için bir ismi de cennet kapı. Ecdat buraya kazan yapmış. Kazan Anadolu'da bolluk, bereket anlamında. Altında köz, bugün bile kullandığımız sonsuzluk işareti. Üzerinde alev resmi, kazan üzeri boş. Kötü yaşarsanız boş hayat, cehennem hayatı, iyi yaşarsanız cennet, hayat harcı her şey var. Biz insanlar cennet güzelliklerle doludur, cenneti hak edelim, cehennem ise boştur. Başka bir anlatımla bu kadar güzelliğin içerisinde kötülüğe yeri yoktur. Kapının etrafındaki yıldız bordürlerinin hiçbirinin göbek noktası birbirine benzemez, Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Hayat ağacı, güneş kuğusu, cennetin katmanları, İslamiyet'in sembolü hilal, içinde beylikler, devletler, hilal altında camiye girebilir mesajı vermiş. Vazo içerisinden çıkan sarmaşık, üzerinde 3 boyutlu lotus. Lotus, Hindistan'da, Afrika'da yetişir. O zaman Google amca da yok. Ecdat buraya 3 boyutlu yapmış. Lotus, bataklıkta büyür, beyazdır, nilüfer çiçeğidir. Saflığı, temizliği, sonsuzluğu anlatır. Yaşam çiçeğidir. Geldik en can alıcı noktaya. Kapının üzerinde muhteşem bir kitabe var. Kitabe botanik bahçe içerisine yazılmış. Botanikliğin içerisinde sadeliğini koruyan bir kitabe. Kitabede yazan şudur: Emara emir verdi, Allah'ın affına muhtaç, aciz ve zayıf kul. Burayı yapsan da acizsin, zayıfsın, Allah'a muhtaçsın. Sağlığın olmasa yapamazsın. Bu cuma mescidinin yapımına Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından Hicri 626 yılında başlanılması emir verildi. Kitabenin ilk başında 2 elif, ortasında gül var. Gülü görebildik mi? Gül. Bak şimdi. Bitiminde de bülbül var. Gül. Bitiminde de bülbül var. Gagası aşağı doğru. Evet. Biz bu camiyi bülbül ile gülü olan aşkımızdan yaptık. Bize cami yaptıran bülbül ile gülü olan aşktır. Gül, Peygamber Efendimizin simgesi. Bülbül, ilahi aşkın, Allah ve Resul aşkına yaptık mesajı. Gözleri nemlendiren bir mesaj. Muhyiddin Arabi'nin bir sözü var. Arifler duygularını anlatamaz, sembollerle belirtir. Tam da burası gül ve bülbül. Onun üzerinde bayanların gerdanlık süslemesi tenkâri sanatı. Altında gümüşte kuyumcu olur, ecdat taşa nakşetmiş. Tepedeki taşlar hoparlör taş. Sağ taraftaki bordürde Allah Sultan'ın egemenliğini, adaletini daim etsin yazmakta. En üstte Sultan Alaaddin Keykubat'ın muazzam kılıcı yazmakta. Sol tarafta Ayet-i Kürsü'nün bir kısmı Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum yazmakta. Evliya Çelebi biliyoruz seyyah. Her tarafı gezmiş. Gezdiği yerleri seyahatnamesinde dolu dolu anlatmış. Divri Ulu Camii'ni gezdikten sonra seyahatnamesinde şu notu düşmüş: Üstadı mermer taşlara o kadar emek sarf etmiştir ki taşları nakş-ı bükelamun eylemiş. Bu camiyi anlatmaya diller kısır, kalemler kırık kalır demiştir. Biz de diyoruz ki parolamız görmeden ölmeyin, gördükten sonra Allah uzun ömürler versin. Tam doymayın ki yine gelesiniz. Ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.